8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz diş hekimi Zuhal Oygur. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet efendim, şimdi porselen laminadan bahsedeceğiz bugün. Şimdi eskiden herkes porselen yaptırırdı. Şimdi o porselenler kalmadı. Laminalar, zirkonyumlar, IMEX'ler başladı. Ama bu porselen lamina kelimesini duyunca tabii otomatik olarak eskiye mi dönüyoruz? Nedir bu porselen lamina? Biraz bahseder misiniz detaylarından? Porselen aslında materyalin kendisi ve bu lamina halinde uygulanabilir olmasına da porselen laminalar diyoruz biz. Yani lamina ayrı, porselen lamina ayrı bir şey mi? Porselen bir malzeme, kullanılan bir malzeme. Biz porseleni eskiden metal destekli protezlerin üzerine altyapıda bir metal olurdu, onun üzerine kullanırdık. Fakat porselenin o zamanlar aşırı bir dayanıklılığı yoktu. O yüzden bir metal altyapı kullanırdık. Zaman içerisinde bu değişti. Tabii o metal de hafif yansıdığı için estetik sınırlıydı ama daha iyi estetik de yoktu o dönemlerde. Laminalarda da altta herhangi bir altyapı kullanmıyoruz. Ve porselen olarak hazırlanıyor. Daha güçlendirilmiş porselenler, hatta IMEX'ler kullanılır hale geliyor. Yine estetik, altta herhangi bir şey materyal olmadığı için, farklı dayanıklılığı arttıracak bir malzeme olmadığı için daha şeffaf, daha dişe uyumlu, daha estetik malzemeler. Peki porselen lamina nasıl yapılıyor hocam? Çalışması biraz zor. Aslında laboratuvar aşaması biraz zor. Yani klinikte bizim uygulama simantasyonumuz, yani yapıştırma işlemimizde biraz dikkat ve özen gösteriyor. Dişlerin ön yüzeylerinde hafif hafif aşındırmalar yapabiliyoruz. Hastanın kendi dişinde. Evet, hastanın kendi dişlerinde hafif ön yüzeylerde aşındırmalar yapıyoruz. Bazen de aşındırmadan da, eğer çok krom boyu küçükse aşındırma yapmadan da kullanabiliyoruz. Bazen hiçbir işlem yapmadan bir ölçü alıp bir mock-up hazırlayabiliyoruz. Yani hastaya bir fikir vermesi açısından bir mock-up hazırlıyoruz. Hastaya bunu uyguluyoruz. Daha hiçbir aşındırma, kesme işlemi yapmadık. Bunlar üzerine hasta değişiklikler isterse onları da belirliyoruz. Daha sonra işlemimize geçiyoruz. Böyle bir güzelliği oluyor. İlk başta hasta görebiliyor nasıl bir şey yapıldığını. Peki kişi kaç seans geliyor hocam bu gülüşe katılmak için? Yani ilk muayene aşaması var. Hazırlanma işlemin, laboratuvara gönderilecek olan işlemin hazırlanma aşaması var. Bir provamız var ve simantasyonumuz var. Yani aşağı yukarı 4 aşama. Eğer prova aşamasında her şey çok iyi ise direkt yapabiliyoruz. 3 seansta da yapabiliyoruz. İşlem esnasında ağrı hissedilir mi? Hissedilmiyor genelde. Çok minimum işlem yapıldığı için, minimum aşındırma yapıldığı için hissedilmez. Yani ağrı kesici bile yapmadan direktman geliyor, aşındırıp uyguluyorsunuz. Evet. Yani hiç ağrı kesici bir gerek olmadan yapılan gerek uygulama. olmayabiliyor ama bazı kişilerde duyarlılık varsa onlar da hafif uyuşturabiliyoruz. Bir de şeyi soracağım, bu lamina yapraklarını diş etlerinin hafif de olsa içine böyle hani belli olmasın diyerek, biliyorsunuz çünkü eskiden böyle bazı insanlar gülümserdi, böyle yapılmış diş olduğu belli olan, böyle aralıklı, orası biraz daha koyu renkli gözükürdü, biraz kalınca gözükürdü, böyle kabarık gözükürdü falan, böyle çok komik diş görüntüleriyle karşılaşıyorduk. Şu anda günümüzde hiç kimsede öyle bir şey görmüyoruz yani. Bunun sebebi böyle diş etlerinin içine doğru itmeniz mi o lamina yapraklarını? Laminalar çok ince çalışılabiliyor. Şimdi daha kalın çalışıldığı zaman o dediğiniz görüntüler ortaya çıkabiliyor. Evet. Bir de laminalarda diş eti uyumu çok iyi. Zaman içerisinde eski materyallerde diş eti çekilmeleri oluyordu. Çünkü diş etine uyumlu değilse veya da diş etini biraz irite ediyorsa diş eti önce kızarıyor, sonra geri çekilmeye başlıyor. Bunlar çok hızlı gerçekleşirdi ama laminalarda böyle bir şey olmuyor. Çok ince katmanlar olduğu için ve doku dostu olduğu için düzenli ağız hijyeniyle yani diş eti çekilmeleri olmuyor ve güvenli oluyor. İlk günkü gibi kullanabilir halde oluyor aslında. Yine diş taşı oluyor mu? Diş taşı temizliği gerekiyor mu? Yapılabiliyor mu? Evet, yapılabilir. Daha çok alt dişlerde, iç kısımlarda tartarlar birikir. Bir de üst çenede, arka dişlerde tartarlar birikir. Tükürük kanalının ilk açıldığı yerlerdir buralar. Eğer tükürük yapısı da
tartar oluşumuna hızlandıran bir etkisi varsa şey yapar ve buralarda da temizlik yapılır. Yani gayet sıkıntı olmaz. Peki hasta porselen lamine için size geldiğinde hocam kafası da karışıksa ben ilk önce görmek istiyorum sonucu nasıl olacak bittikten sonra. Bunu öngörebilme şansımız var mı? Var. Tabii şimdi orada şeyler kullanıyoruz. Bilgisayar destekli o simülasyonlar kullanıyoruz ama yani tabii bu ilk etapta çok şey gibi güzel gibi olabiliyor. Onun dezavantajları var. Yani 3 boyutlu ortam 2 boyutlu o birebir uyumlu olmayabiliyor. O nedenle daha çok hastaya mock-up uygulayarak yani önce bir ölçü alıyoruz, bir mock-up hazırlıyoruz, bir tasarım hazırlıyoruz. Bu böyle olacak sizin ağzınızda. Hatta onu uyumlandırıyoruz. Diliyle kontrol ediyor. Hatta 1-2 gün zaman geçiriyor onlarla. Öyle. Baktı, hoşuna gidiyor. Yani onu uygulamaya başlıyoruz. Yani sanal değil de real gerçeklik. Evet. Bunu ilk defa duydum hocam çünkü değil mi? Yani Hep çok... sanalda biz öncesi sonrası diye biliyorduk. Belki seyircilerimiz de öyle biliyordu. Böyle 1-2 gün kullanımlık çok güzel bir şeymiş açıkçası. Tabii. Yani sanalda sanalda beni bambaşka biri de yapabilirsiniz ama realde yapabilir miyiz? Evet, bu önemli çünkü orada mesafeler önemli. Yani kendi durumumuz önemli. Materyalin buna ne kadar izin verdiği önemli. O nedenle realde denemekte fayda var. Bunun üzerine durmak lazım bence. Mesela yurt dışında bir kişi araba almadan önce diyelim ki almak istediği arabayı kiralayabiliyor. Bir ay mesela kiralıyor, biniyor. Memnunsa, her şeyden memnunsa. Yani bu bir sürüşle olacak bir şey değil ya da bir gösteriyle olacak ya da ekranda birisi biniyor işte bak şöyle gidiyor böyle gidiyor anlatımla değil aslında bahsettiğiniz çok önemli. Yani bir mock-up'la kişi onunla birkaç gün yaşayıp görüntüsünü eşine, dostuna, çevresine herkese gösterip şöyle olmuş böyle olmuş demeden net ve nihai kararını verip sonrasında pişman olmamak ya da mecburi alışmak zorunda kalmamak güzel bir şey. Yaşamak. Yani öncesinde planlamak güzel. Peki bunun avantajları neler hocam? Porselen laminanın avantajları. Hem estetik hem diş eti sağlığı açısından büyük avantajları var. Estetik avantajları çok güzel. Işık geçirgenliği yüksek. Kendi doğal dişimize benzeyen ama onların daha beyazları. Şimdi daha şekilli dişlerimiz oluyor. Estetik sonuçları çok avantajlı. Bir de diş eti uyumu. Yani diş etine birebir uyumlu yapıldığı için yani ki zaten aksini kaldırmıyor. Diş etiyle de hem uyumlu hem doku dostu olduğu için diş eti çekilmeleri olmuyor. Diş eti de çok önemli. Ağız içerisinde daha doğallığı gösteren şeylerden birisi. İki tane avantajı var kesinlikle. Peki uygulama sonrası hastanın nelere dikkat etmesi gerekiyor? Uygulamadan sonra şeyler var. Yani çok sert şeyleri tüketmemesini, yani ön dişlerle badem, çekirdek, Fındık kırma falan. Bunları çok kırmamaya hatta Hiç yapmamalı. Ama izin veriyorsa, ağız içi mesafemiz izin veriyorsa ve uyguladığımız laminamız güzel bir kalınlıktaysa, idealse bunların birçoğunu da tüketebiliyor aslında hasta. Çünkü 20 sene ağzında laminalarla gezen hastalar var. Ama olmaması gerekiyor. Koparma hareketlerine karşı çok değil. Yani hamburger, koparma, yani dürüm, ısırma, koparma, çekme hareketlerine karşı dikkatli olmak gerekiyor. Biraz daha dikkatli olmak lazım. Sonuçta dediğiniz gibi biraz önce çok iyi dinledim. Yapıştırma diyorsunuz ya hocam. Evet. Yapıştırmadan dolayı öne çekmeyle birlikte her ne kadar da çok iyi de yapıştırılsa çıkma özelliği ihtimali var. Ters bir kuvvet oluyor öne doğru çekme hareketi. Orada kesinlikle. Peki bakımı nasıl yapılıyor? Normal dişlerimizi fırçaladığımız gibi fırçalıyoruz. Yani diş ipi kullanabiliyoruz. Bütün yüzeylerini normal rutin temizleyebiliyoruz. Gayet kendi dişlerimiz nasılsa onlarda da ekstra biraz daha uzun tutabiliriz diş fırçalama süremizi. Diş ipin kullanımını arttırabiliriz. Sonrasında sararma var mı hocam? Hayır. Sonrasında hani kendi dişi sararıyoruz ya, onlar kendi çok doğal ya. Kendi dişleri sararıyor hastanın ama
Onlar yine aynı bunlar, durumda kalabiliyor. kalıyor. Peki özellikle hani yemek yendiğinde işte diş arasında et kalabiliyor, ne bileyim tavuk kalabiliyor ya da sebzeler kalabiliyor. Bu hakikaten pek çok kişi mecburen kürdan kullanıyor. Yani bu tip yapılan işlemler sizin kürdan kullanma oranınızı azaltır. Çünkü bu da hakikaten rahatsız edici bir his. Şimdi düşünün, bir yere gittiniz, yemek yediniz, sonrasında kürdanla sürekli ya da diş ipiyle mesela bir şeyler yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani bu tip uygulamalar, estetik uygulamalarda, özellikle bu kaplama ile ilgili yapılan işlemlerde bununla ilgili olarak hastaların bir şikayeti olabiliyor mu? Ya da eskiden vardı şimdi azaldı diyorlar mı? Tam tersi azalıyor bu tür şikayetler. Bir aralık dişler varsa ya da uyumsuz restorasyonlar varsa yiyecekler o bölgelerde özellikle birikiyor. Uyumlu, ideal diş formunda kontakları da iyi ise ve diş eti mesafesi her şey iyi ise kürdan kullanma ihtiyacı duymuyor. Yani yiyecekler araya sıkışmıyor zaten. Kürdanı da özellikle çok önermiyoruz. Çünkü diş etini irite eden bir şey. Bir süre sonra diş etinin daha da açılmasına neden oluyor. Daha çok yiyeceklerin birikmesine neden oluyor. Bu genelde o ihtiyaç şeyden kaynaklanıyor. Uyumsuz restorasyonlardan. Ve diş eti çekilmeleri arka bölgelerde varsa, kontaklar iyi değilse bunlardan kaynaklanıyor. Bunlar olmadığında aslında doğal halinde birbiriyle kontakları iyi olan, diş eti formu iyi olan kişilerde kesinlikle aslında bu tür ihtiyaçlar da olmuyor. Estetik istese bile mi hocam? Yani güzel gözüksün. Arada hiç her şey, herhangi bir şey Güzel, her bulunmasın. şey estetik yapıldığı halde de kürdan ihtiyacı duymuyor. Çok teşekkürler. Bugün yine bize çok değerli bilgiler verdiniz hocam. Lamine hakkında en detaya kadar girdik açıkçası. Seyircilerimiz de bütün sesleri açıp sizleri dinlediler. Estetik gülüş nedir diye. Bugün bizlerle diş hekimi Zuhal Oygur beraberdi ve bize laminanın en ince ayrıntısına kadar bilgiler verdi. Ve 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.